Değerli kardeşlerim, hepinize merhaba. Arı kuşlarını kovalarken biraz bilgi vereyim istedim. Tabii bu arada arı kuşlarını niye kovalıyorum? Arılarımız var. Mevsimlik arı kuşları göç ederken bize de uğruyorlar, sağ olsunlar. Arılarımızın tepesine çöküp arılarımızı yok ediyorlar. Doğa dengesi, yapacak bir şey yok tabii, ama biz elimizden geldiği kadar böyle etrafında gezerek ben bunların en azından ürkmesini sağlıyorum, ama çok fena bir şeyler. Korkmuyorlar da yani. Değişik bir kuş yani bunlar. Ancak tüfek falan atacaksın. Tüfek atsan da hani havaya boşa sıksan da bir gidiyor geri geliyor. Ya felaket bir şey yani. Arılarımızı mümkün mertebe az zayiatla inşallah kurtarmaya çalışacağım bakalım. Değerli kardeşlerim, tabi Muğla'nın köyünde yaşayınca birçok kardeşimiz buralarda bir yaşam sürmek istiyor. Bununla ilgili de aşırı şekilde fiyat soruluyor. İşte arazi fiyatları hakkında çok soru soruluyor. Haklı olarak soruyorsunuz. Tabii tek tek yazarak da ben de yıpranıyorum. Elimden geldiği kadar da görmüşsünüzdür. Her bir yoruma cevap vermeye çalışıyorum. Ama dedim bunu sözlü olarak anlatsam topluca cevap vermek gibi olabilir. Önce bir şunu belirtelim. Hani Muğla çok büyük bir yer. Benim anlattığım yer ortaca kısmı. Buradaki köylerin arazi 3 aşağı 5 yukarı. Bize bilgilendirme yapacağım. Bir de sorulan soru şu. Hani tarımsal arazidir. 20 dönümden aşağı işte parçalanıp verilemiyor gibi bir olay var, ama bunun da tabii başka olayları da var. Onu anlatacağım ben size. Tabii hepsi o şekilde değil. Bir de bağ bahçe olursa ne olur? O ayrı bir olay. Tapuda yazarsa o zaman imkanlar nasıl olur? O da ayrı bir olay. Şimdi öncelikle şunu anlatmaya çalışayım arkadaşlar. Burada yani Ortaca'nın köylerinde ortalama fiyat veriyorum ben size. Bu 3 aşağı 5 yukarı diye düşünün. Çünkü arsanın konumu, yeri itibariyle her şey değişebiliyor. Onun için bir çıta belirlemek lazım. Mesela benim gibi sığda yaşayan, yani şehir merkezinden 10 kilometre kadar geride veya Dalyan'dan 7 kilometre geride, ama sonuçta kendi köyünde belli bir muhitinde yaşayabiliyorsun. Böyle bir yerlerde arkadaşlar yolun kenarı olmasıyla tabii daha arkada olması fiyatları oynatıyor arkadaşlar. Böyle bir ortalamada şöyle bir fiyat karşımıza çıkar. Yani 30 küsürden başlar. 30 küsürden başlar. Arkadaşlar bu 100-150'ye kadar gidiyor. Şimdi bu böyle bir çıta. Bunu ne belirliyor? Şimdi sen böyle bir, mesela benim şu bulunduğum yer gibi ve köyün içine girdiğin zaman normal kendi içinde sokak yolu diyelim. Yolun kenarında bir arsa, böyle bir arazi, üstünde ağaçlandırması varsa arkadaşlar bunun fiyatı ortalama söylüyorum 50-60 bin lira dönümü. Bakın böyle bir şey alırsanız. Bakın böyle yani şu şekilde bir arazi alırsanız. Böyle bir şey alırsan, ama dediğim gibi ne var benim mesela bulunduğum yerde? Elektriği de var, suyu da var, interneti de var. Hepsi var yani burada. Ve nedir? İşte köyün içinden geçiyorsun. Kendi köyün mahallesinden, sokaktan çıkış var. O çıkıştan yine kendi yolundan evine giriyorsun. Arazine giriyorsun. Bu yolun devamında uzaklaşırsan, yani ne kadar uzaklaşırsan, işte 1 kilometreye kadar biraz daha ileriye gidersen orada fiyat ne oluyor? 50-60'tan aşağı inmeye başlıyor. 40'a iniyor. Biraz daha uzaklaşırsan 30 küsürlere iniyor. Yani böyle bir dengeleme. Ha şimdi mesela kardeşlerimiz diyor ki kafa dinlemeye gireceğim. Sessiz bir yer istiyorum. Sessiz bir yer istiyorsan, sonuçta yaşayacağım bir alan istiyorsan, hani tarımsal arazi alıp da ekip biçmeyeceğimize göre sonuçta bir yaşam alanı istiyoruz. Yaşam alanı olarak düşündüğüm bir yerde değerli kardeşim 40'ın altında bulma olan yok, onu bir söyleyeyim. Hani belki ben de görüyorum mesela ilanlara, arasına ben de bakıyorum. İşte yazılıyor ufak tefek rakamlar, ama orada yaşam alanlarının çok çok dışındadır. Veya Muğla'nın çok başka yerindedir. Orayı ben bilmem. Ben Ortaca için konuşuyorum. Burada yaşam alanı olarak alabileceğin arsa orta halli söylüyorum. İyi yani. İş görür bir arsa ve ortalama 50-55-60 arası dönümü arkadaşlar. Bunu bir not edin. Yani hayalinizde burada bir yer almak varsa ve burada ben bir hayat süreceğim diyorsanız 50 ile 60 arasında dönüm hesabı yaparsanız, ne kadar alacaksanız hesabını böyle yaparsan yanılmazsın. Bak bu önemli bilgi veriyorum. Yanılmazsın diyorum. Yani bu fiyat nasıl 100'e kadar çıkıyor arkadaş, onu söyleyeyim. Mesela biz 10 kilometreyiz şehirden. Şehre yaklaştıkça ne bileyim işte ana yol asfalttır. Ana asfaltının dolmuş geçiyordur. Oradaki köydür.
Bu tabii hem şehir daha yakın oluyor. Önünden de dolmuş geçiyor diyor. Hani böyle artılar geldiği zaman kimine göre artı, kimine göre eksi. Bak o da ayrı bir şey yani. Benim için eksidir. Ne işim var benim şehre yaklaşmakla? Kendi adıma söylüyorum. Ama bazı kardeşlerimiz diyor ki evinin dolmuş da olsun iyi olur diyor. Biraz da yaklaşırsan ne oluyor işte? 70, 80, 100. 100'e bak 100 lira dönümüne 100 verdiğin zaman böyle önünden dolmuş geçen ana asfaltın yani sıfırı olur, bir arkası olur, bir yanı olur, 100 metre olur. Öyle bir dönümünü alırsın arkadaşlar. Bak bu da net bilgiler veriyorum size. Bu yanılmaz yani. 3 yıldan beri bakıyorum ben yani. Bu yanılmaz. Dediğim gibi böyle 10 kilometre benim gibi daha geride olursan böyle bahçelik bir alanda rüzgarda esiyor. Bahçelik bir alanda alıyorum diyorsan da 50-60 arası dönümünü çok rahat alırsın değerli kardeşim. Şimdi bu birinci benim belirtmek istediğim şey. İkincisi bu ev yapma ve 20 dönüm muhabbeti. Şimdi tarımsal arazilerde 20 dönümün altını bölemiyorsun. Mesela bir 20 dönüm bir yer gördün değil mi? Mal sahibi satıyor. Bunu gidip 2 kişi alamıyorsun. Ancak şöyle bir durum var. Burada arkadaşlar mesela 20 dönüm ama miras yoluyla geçiyor. Ne oluyor? Kaç kardeşse işte neyse işte bu kardeşlere miras yoluyla geçtiği zaman bu 4 kardeşler 4 hisse geçiyor. Sen bunu 4 hisse olarak ayrı ayrı alabiliyorsun. Toplam aldığın zaman. Şimdi tek başına 20'ye getirmeden satamıyorlar. Bak bunu bir ayırın. Hani birlikte alma noktasına getireceğim. Hani 20 dönümü birlikte alınabilir mi noktasında. Tek başına bir hisse satamaz. Yani içinde birinin 20 içinde 5 dönüm var. Hadi ben bunu satayım. Öyle değil. 20 dönüm 4 hisse diyelim. Kolay olsun hesap. 5'erden 4 dönüm böldü diyelim 4 kardeş. 4'ü birden bunu satıyor. 4'ü birden bire satıyor. 4 hisse olarak siz komple alabiliyorsunuz. Yani bunu bir netleştirelim. Artı bazı köylerde zamanında parsel 5 dönüm, 7 dönüm, 8 dönüm, 6 dönüm, 3 dönüm, 2 dönüm bunlar da var. Zamanında böyle parsellenmiş. Anlatabildim mi? Hani benim bulunduğum yerde arazi daha büyük. Hani burada parça çok az. Ama bir yan köyüme gidiyorsun. Yan köyümde dediğim gibi bir dönüm var, 1,5 dönüm var, 3 dönüm var, 5 dönüm var, onlar da var. Yani ama ne? Mesela orada biraz daha onlar şehre yakın işte 80, 90, 100 yani 70 o aralarda da dönüm fiyatından veriyorlar arkadaşlar. Bu da ikinci kısım. Yani sade anlatmaya çalışıyorum. Ev yapma olayına gelince arkadaşlar tarımsal arazilerde böyle tarımsal arazilerde 5 dönüm bak 5 dönüm ve üstünde kadastro yolu varsa diyor yapabilirsin. Evini yapabiliyorsun arkadaşlar. Bağ bahçe ise o zaman direkt işte 2 katlı ev yapabiliyorsun. Herhalde 2 kat demeyin belki yanlış olabilir ama 125 metrekare ev yapabiliyorsun. Onu da söyleyeyim 5 dönüm yapabiliyorsun. Yani haklarınız var onu anlatmaya çalışıyorum. Haklarınız var. Burada işte 3 dönüm alıp yapan yok mu? Vallahi o da var yani. Yani orasını karışmam. Ya o da var yani. Ama ben işin doğrusunu anlatıyorum. 5 dönüm olduğu zaman 5 dönüm ve üzeri olduğu zaman tarımsal arazide sonuçta yaşam alan hakkı vermiş devlet sana. Burada böyle bir ev kendine yapıp oturabiliyorsun değerli kardeşim. Bağ bahçe olarak girerse normal odada 125 metrekare betonarme evini orada da yapabiliyorsun. Yani bağ bahçenin biraz da avantajları var bildiğim kadarıyla. Yani böyle bir genel aydınlatma bilgi vermek istedim kardeşlerim. Burada benim asıl üstüne basmak istediğim nokta böyle bir alanda yaşamak isteyen kardeşlerimizin fiyat çıtalarını çünkü çok soruyorlar bana. Fiyat çıtalar kaça alırız? İşte kaça alırız da yanılmayın. Yani şöyle bir şey 15 liraya bir yer buldum. Yani ya 15 liraya bulduğun yer bizim burada zaten bulamam da öyle bir şey. Yani mutlaka çok ötelenmiş bir yerdir. Yani çok ötelenmiş bir yerdir. Yani bu senin yaşam alanın olmayacağı belli. Yani sonuçta hizmet lazım. Yani bir elektrik lazım değil mi? Yani bir su lazım. Hadi suyu sonunda vurdun. Yani sonuçta elektrik çok önemli. Sen oraya direkt girdi çekemeyeceksin. Çok olmaz yani. Mesela bizim Ortaca bölgesinde geriye gittikçe o 30 küsürlüklerde yaşanmaz mı? Ben yaşanır onu size söyleyeyim. Yaşanacak yerler var. Böyle nar bahçeler de var. Ağaç bu kadar büyük olmaz da biraz küçük olur ama var. Ama zor az bulursun biraz geride olur. Ama 50 arkadaşlar bak 50-60 arasına o çıtaya girerseniz çok aynı şu gördüğünüz bahçeyi bulursunuz. Bakın böyle. Böyle bahçe çok rahat bulursunuz. 50 ve 60 arası diyorum. Net yani bu bilgi. Net. Bu şekilde olursa rahatlıkla alınacak yerler bulursunuz arkadaşlar. Ve oturduğun yerden o planı yaparsan buraya geldiğin zaman ortada kalmazsın. Sadece şunu bil, şehre yakınsa veya o köy ana yol üzerindedir. Dolmuşun geçtiği bir güzergahtadır. Orada da 100 lira arkadaşlar. 70, 80, 90, 100. Dönümü böyle. Dönümü. Burada da böyle. Hani bu iki çıtayı iyi kafanıza yazarsanız
Burada nasıl bir yer alacağınızı veya imkanınızı ona göre de hesaplayabilirsiniz. Böyle bir bilgi vermek istedim. Arkadaşlar bu anlattığım bilgiler doğrudur. Ufak tefek eksiği olabilir ama bütçeniz olarak bu hesabı yaparsanız çok rahatlıkla bu hesapla gelirsiniz. Buradan istediğinizi alırsınız. Bunu böyle aktarmak istedim. Hepinize saygılar.